Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde sevgi ve psikoterapi bölümündeyiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde sevgi ve ayrılık konusunu işlemiştik. İşte bugün de sevgi ve psikoterapiyi ele alacağız. Sevgi aslında kitabın başından itibaren bizim için en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü psikoloji ve sevgi ilişkisi, doğru tanımlanan sevgi ve yanlış tanımlanan sevgi aslında hayatımıza çok büyük etkiler yapıyor. Zira yanlış tanımlanan bir sevginin aslında insanı mutsuzluğa, ayrılığa ve birçok düzensizliğe götürdüğünü, doğru tanımlanmış ve yerinde bir sevginin de kişinin mutluluğunun ve geleceğe dair umutla bakmasının sebebi olacağını görmüştük. İşte bugün de psikoterapinin sevgi ilişkisine başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Scott Peck bu bölüme başlarken tıp eğitimi ile ilgili yaptığı bütün tecrübelerinde temelinde insanlara yardım etme isteğinin olduğunu söylüyor. Ve bu insanlara yardım etme isteğini de diğer branşlardan ziyade özellikle psikiyatri alanında bulabileceğini düşünüyor ve bundan dolayı psikiyatriyi seçiyor. Bunu seçerken de aslında insanlarla konuşmayı ve onları kendi tabiriyle dürtmeyi hedefliyordu. Niye? Çünkü insanları tanımak, anlamak, anlamlandırmak onun için büyük bir zevk veriyordu. Şimdi hatırlayacaksınız Sokrates'in savunmasında da Sokrates kendini at sineği olarak ifade ediyordu. At sineğinin rolü neydi? At sineği de aynı şekilde insanların haz aldıkları ya da almadıkları noktalara vurgu yaparak kendilerini keşfetmelerini sağlamaktı. İşte burada Scott Peck'in yaptığı da bana göre bir nevi Sokrates'in yaptığına benzer. Çünkü bize sorulan sorular ve onlara verdiğimiz yanıtlar aslında kendimizi keşfetmemizi ya da karşımızdaki insanlarla olan diyaloglarımızın iyiye ya da kötüye yönlenmesinde etki eder. İşte psikoterapist ya da filozof diyelim, bilge insanlar ne yaparlar? O duyguların, o düşüncelerin doğru yöne doğru ilerlemesini sağlayan insanlardır. İşte Scott Peck de bunu yapmak üzere bu alana girdiğini söylüyor. Bunun nasıl yapılacağına dair de çok tecrübem yoktu diyor. Yani sihirli sözcükler, teknik bir takım bilgilenmeler ve onlara aktarımlarla bunların gerçekleştirebileceğini düşünüyordum diyor. Ve bir nevi sihirbaz olmayı düşünüyordum diyor. Fakat süreç içerisinde görüyor ki psikoterapistin temel görevi aslında insanın tekamül sürecini desteklemesi ve onu tekamül ettirici noktaya getirebilmesi diyebiliriz. İlk ihtisas döneminde Scott Peck bir takım hastalarla ilişkiye kuruyor ve onları tanıyor, anlıyor, anlamlandırıyor ve daha sonra doğrudan klinik bir psikoterapist olarak Marcia adında bir kişiyle tanışıyor. Ve bu kişinin tedavisine başlıyor. Şimdi Marcia, Scott Peck'in sorduğu sorulara doğru cevap vermiyor ve aslında tedavi sürecinin işlemesine engel oluyor, mücadele etmeye başlıyor. Ve süreç içerisinde Marcia'nın tepkileri gittikçe dengesizleşiyor ve özel hayatında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor ve bu sorunların yaşamına engel olduğunu göremiyor. Şimdi toplum içerisinde baktığımız zaman aslında insanlar bazı tepkilerini sırf işte ahlaki, etik ya da hukuki değerlere aykırı olduğu için vermezler arkadaşlar. Yani altyapısında aslında tepkisellik ya da kendisini ifade etme şekli de olabilir bu. Yani bir insan kendisini ifade ederken etrafındaki insanlar hayatı boyunca hiç onu anlamamışsa size vereceği tepkiler de o diğer insanlara verdiği tepkiler gibi olacaktır. Burada aslında sorun siz değilsinizdir. Neden? Çünkü siz onu anlıyorsunuzdur ve ona dair çözüm üretmeye çalışıyorsunuzdur. Fakat diğer insanların hepsi ona o tepkiyi verdiği için artık insanlara karşı tavrında bir kalıp oturtur ve oradan hareket etmeye başlar. Ve bundan dolayı arada siz de buna maruz kalırsınız. Şimdi toplum içerisinde ben özellikle gençlerle, onların tutumlarıyla ortaya konulan davranışlarda da bunu gözlemliyorum. Çünkü aileler, ebeveynler çocuklarına kendi istedikleri davranış kalıplarını benimsetmek istiyorlar. Ve bununla ilgili bir takım baskılar yapıyorlar. Onların sözlerini dinlemiyorlar. Çocuklar da onları dinlemiyorlar ve karşılıklı olarak bir anlaşmazlık ortamı oluşuyor. Ve sonrasında gerek ebeveynler gerek çocuklar işte tepkisel bir şekilde uç noktalara gidebiliyorlar. Marcia da burada aslında tepkisel bir tavra giriyor ve en sonunda şöyle soruyor. Benim aşağılık biri olduğumu mu düşünüyorsun diyor. Şimdi bu soru aslında çok önemli. Yani özel hayatındaki o dengesizlikler, uç savrulmalar Marcia tarafından biliniyor, bilinmiyor değil. Ama bunu yaparken karşısındaki insanların ya da bir takım düşüncelerin onun için önemli olmadığını ya da kendisini önemsiz ettiğini düşünerek bunları ortaya koyuyor. Ve Scott Peck'e de doğrudan soruyor. Benim aşağılık bir insan mı olduğumu düşünüyorsun diyor. Şimdi Scott Peck burada çok zorlanıyor. Neden? Çünkü Marcia'ya doğruyu söylemek zorunda. Ve bu doğruyu söylerken de
onun tedavi sürecini engellememek zorunda. Bu noktada diyor ki bir insana ne hissettiğini, ne düşündüğünü gerçekten doğrudan söylemek profesörler tarafından bana öğretilmemişti ve böyle bir sihirli kelime bilmiyordum diyor. Ve bu noktada Scott Peck bir karar veriyor. Diyor ki Marcia, seninle beraber bu tedaviye başladığımızdan beri birbirimizle mücadele ediyoruz. Birçok sinir bozucu ve zor durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ama sen aylardır haftada 3 kez gelip bu süreci takip ediyorsun. Eğer kendisine değer vermemiş bir insan olsaydın bu süreci bu şekilde takip etmezdin ve kendi üzerinde bu kadar sıkı çalışmazdın diyor. Ve onun için senin aşağılık biri olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle seni çok takdir ediyorum diyor. Şimdi burada gerçeği yüzüne söylemek derken Marcia'nın aslında çok ciddi özel yaşamında sorunlar yaşadığını biliyoruz. Scott Peck bunu görüyor. Fakat buna rağmen Scott Peck Marcia'nın hissettiklerini anlıyor ve ona karşı doğru olan dönütü veriyor. Ve bu müdahalenin de nasıl sonuç vereceğini hastayı tanıdığı için analiz edebiliyor. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında Marcia özel yaşamını belli bir düzene sokuyor. Kendisini seven bir insanla düzgün bir yaşama geçiş sağlıyor. Ve süreç içerisinde Scott Peck ile Marcia arasındaki verimsiz mücadele yok oluyor. Onun yerine dengeli bir ilişki biçimi ortaya çıkıyor. Scott Peck diyor ki ben aslında burada yapmamam gereken bir şeyi yaptım ama Marcia'nın durumu düzeldi ve kendisini daha iyi bir noktaya götürdü. Şimdi bu da ne anlama gelir? Yani psikiyatrist hastasına karşı olumlu düşüncelerini, iyi şeyler düşündüğünü söylemeli mi? Şimdi Scott Peck bunu ifade etmiyor. Diyor ki hastanın durumuna göre ben müdahale ederim ama dürüst olmak gerektiğini söylüyor. Yani karşınızdaki insan ister Scott Peck'in buradaki hastasında olsun, isterse bizim aile ve sosyal hayattaki ilişkilerimizde olsun, en temel hususun dürüstlük olması gerektiğini ifade ediyor. Şimdi yine bir örnek veriyor Scott Peck. Diyor ki Helen adlı bir genç hastam vardı. Onda da yine 9 aydır haftada 2 kere görüşmemize rağmen büyük bir başarısızlık yaşıyorduk. Ve gerçekten onca zamandan sonra Helen'in nasıl birisi olduğunu dahi hissedememiştim diyor. Ve günler boyunca düşünüyor. Buradaki sorunun ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve çok siniri bozuluyor Scott Peck'in. Bir gün diyor ki bu kadar uzun bir zamanda bu kadar az ilerleme kaydettiğim tek hasta sensin. Pes etmek istemiyorum ama bir türlü seni anlayamıyorum. Neyin yanlış olduğunu da bulamıyorum diyor. Şimdi burada olumsuz bir ifadeyle Helen'e psikiyatristi dönüt veriyor ve diyor ki çözemiyorum, bu işi yürütemiyorum. Fakat buna tepki olarak Helen'in gülümsemesi dikkatini çekiyor. Neden? Çünkü şunu hissediyor Helen. Demek ki beni umursuyorsun diyor. Eğer beni gerçekten umursamasaydın moralin bu kadar bozulmaz diyor. Bu da bakın insanın karşısındaki insanı önemsediğini hissetme anıyla başlıyor. Şimdi burada Scott Peck önemsemiyor muydu hastasını? Hayır, önemsiyordu. Demin müzakerenin başında söylediğim husus. Karşımızdaki insanlar diğer insanların kendisini önemsemediğini göre önemsiz bir insanmış gibi hissediyor ve kendisini önemseyen bir insanı dahi önemsemediği paranteziyle hareket ederek ona cevap veriyor. İşte Helen'i aydınlatan nokta da bu. Helen o anda Scott Peck'in kendisini önemsediğini anlıyor arkadaşlar. Şimdi bu iki örnekte de dikkat çeken şey şu arkadaşlar. Bizim karşımızdaki insanlarla dürüstçe ilişki kurmamız, onlara doğruyu düzgün bir dille söylememiz ve gerçekten o kişilerin önemli olduğunu hissettirmemiz. Yani aslında bana göre hepimizin ruhundaki tedavi edici güç, Scott Peck'in de sevgi ve psikoterapi başlığına attığındaki gibi sevgi ve ikinci olarak da gerçekten değer verildiğini bilmek. Şimdi ben ileriki noktada gelecek, onu da paylaşmıştım sayfamda. Özellikle çocukların yetiştirilirken zenginlik, refah ya da diğer hususlardan çok daha fazlası onun sevildiğini ve değer verildiğini bilmesidir gelişme noktasındaki en önemli etken. Yani bir çocuğun gelişimini etkileyen en önemli etken sevgi ve güven duygusu ve bunun peşinden sevgi ve güven duygusunun sürekliliğinin olması. Şimdi bu yetişkin için de geçerli. Yani yetişkin kişi de kendisine değer verildiğini, dinlenildiğini ve sorunlarının anlaşıldığını hissetmek istiyor. Fakat önceki ifadelerinde de olduğu üzere birçok insan hayatın içerisinde kendisine
değer verilmediğini hissettiği için bütün insanların kendisine değer vermediğini söylüyor. Şimdi sevgisiz bir ortamda yetişen bir insanın bir insanı sevebilmesi, güvensiz bir ortamda yetişen bir insanın güvenebilmesi gerçekten zor. Onun için de psikoterapinin konusu olarak sevgi, ama yaşamın içerisindeki bizlerin de yaşamı anlama noktasındaki en önemli unsurun sevgi olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra işte Helen doğrudan kendisinin sakladığı, Scott Peck'e açmadığı noktaları ona anlatıyor ve o anlattıklarından hareketle de Scott Peck sorunun ne olduğunu açıkça anlıyor ve Helen'in psikoterapisti olarak problemini çözümlüyor. Buradaki çözüme giden yol neydi arkadaşlar? Helen'in psikoterapisti tarafından önemsediğini anlamasıydı. İşte burada sihirli sözcükler ya da tekniklerden ziyade Scott Peck bize şunu söylüyor. İnsan için en değerli husus insani bir ilişki ve çabadır diyor. Yani ne yapacağız? Karşımızdaki insanlarla insani bir düzlemde düzgün, dürüst bir ilişki geliştirmek ve bu ilişkiyi geliştirme noktasında da çaba göstermek. Şimdi bu sadece iş yaşamında, aile yaşamında değil, her yerde arkadaşlar. Yani eğer biz insanlarla doğru ve düzgün bir ilişki geliştirmek istiyorsak öncelikle güven duygusunu vereceğiz, sevgi vereceğiz ve çaba göstereceğiz. Bunu yapmazsak eğer bu ilişkiler sağlıklı bir zemin üzerinde ilerlemiyor. Ne ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili ilişkileri sağlıklı bir zeminde ilerliyor, ne de eşlerin birbirleriyle olan ilişkileri sağlıklı bir zeminde ilerliyor, ne de sosyal yaşamda ilişkilerimiz sağlıklı bir zeminde ilerliyor. Scott Peck bu iki tecrübesinden hareketle Batı psikoterapi geleneğiyle ilgili bir eleştiride bulunuyor. Diyor ki Batı literatürü psikoterapide sevginin kullanması ile ilgili biraz geride duruyor diyor. Halbuki diyor Hint gururları dahi sevginin insan yaşamını zenginleştirdiği ve güzelleştirdiği ile ilgili söylemlere sahip diyor. Bizim geleneğimize baktığımızda da aslında tasavvuf literatüründe insanın sevgi ve aşkla kimliğini ve kişiliğini yücelttiği vurgusu hep hakimdir. Yunus Emre'nin de ifade ettiği üzere yaradılanı severiz, yaradandan ötürü şeklindeki ifadede olduğu gibi doğaya, insana, kainata sevgiyle bakmanın merkezde olduğunu görürüz. İşte Scott Peck psikoterapideki sevgi unsurunun dikkate alınması gerektiğini ve merkeze konulması gerektiğini söylüyor ve başarılı bir psikoterapinin de sıcaklık ve empati olduğunun anlaşıldığını, vurgulandığını, yavaş yavaş bunun görüldüğünü belirtiyor arkadaşlar. Şimdi sevgiye Batı literatüründe biraz daha mesafe konulmasının sebebinin de aslında gerçek sevgiyle romantik sevginin ya da aşkın tam ayırt edilememesi olduğunu söylüyor. Yani burada bir doğru bir geçiş sağlanamadığı için bir de duyguların nesnel anlamda ifade edilmesinde güçlükler olduğu için bunun tercih edilmediğini söylüyor ve bundan dolayı da psikoterapide sevgi ve empatinin biraz daha vurgulanması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ben sevgi ve psikoterapi ile ilgili bölümün ilk müzakeresini bu şekilde bitireyim. Gelecek hafta aktarım ve karşı aktarım şeklindeki Scott Peck'in yorumlarına devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize ilginiz, katkınız için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.